Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güzel bir örgü modeli göstermek istiyorum. Kullanmış olduğum tığımın numarası 3 milimetre kalınlığında tığ kullanacağım ve bebe yünü kullanacağım arkadaşlar. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Çanta modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Battaniye olabilir. Böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen zincir çekerek yapımına başlayalım. Zincirleri çok fazla sıkı olmayacak şekilde zincir çekeceğiz. Daha sonra üzerine modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle zincirleri dediğim gibi çok sıkı olmayacak şekilde çekelim. Zincir sayısı önemli değil. İstediğiniz uzunlukta zincirinizi çekeceksiniz. Fakat evet, şimdi bu kadar model anlatımı için yeterli. Üzerine yapacağınız sık iğnelerin sayısı önemli. Üzerine yapacağınız sık iğneler tek sayıda olmalı. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız fakat sayımız tek sayı olacak arkadaşlar. Şöyle bütün zincirlerin içerisine sık iğnelerimizi yapalım. Evet, böyle bakın. Bütün zincirleri tamamlayalım. Evet, 17 tane zincir çektim. Şimdi burada bir tane zincir çektim ve döndüm. Pardon, 17 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincirimi çekip döndükten sonra hemen ilk sık iğneden başlıyorum sık iğne yapmaya. Şöyle bütün yapmış olduğumuz sık iğnelerin hepsine birer tane daha şöyle sık iğne yapalım. Sıranın başına kadar yine bütün yapmış olduklarımıza birer tane daha sık iğne yapacağız. Evet, onu da şöyle göstereyim sizlere. Şimdi sıranın başına kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Sıranın başına kadar sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra yine bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi hemen yanımdaki sık iğneden başlıyorum. Şöyle iki tane sık iğne yaptım. Şimdi şurada hemen yanımdaki sık iğnenin alta doğru bakın, şöyle şuradaki zincir arkadaşlar, zincir boşluğuna giriyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıp bunu yukarıda kapatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Arkadaki sık iğne zaten bunun olduğu için hemen yanındakinden devam ediyorum. Tekrar yanımdaki sık iğnenin aşağıya doğru şuradaki zincir boşluğuna batıyorum. İlmeği uzatıp yukarıda kapatıyorum. Yanımdaki sık iğneden devam ediyorum. Ve yanımdakinin altından ilmeği alıp ilmeği uzatıp yukarıda kapatıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğiz. Şöyle her birine birer tane yapacağız. Zaten bu yapmış olduğumuz ilmeğimizi uzatmış olduğumuzun arkasında sık iğne var. Onu zaten atlıyoruz. Böyle. Tekrar şunu da yapalım. Evet, bakın sonuncuyu da yapalım şurada. Kapattım. Ve yanımda iki tane sık iğnem kaldı. Hemen onları da tamamlıyorum. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi başta iki tane sık iğne ile başlamıştım. Şurada. Sonda da iki tane sık iğne ile bitirmiş oldum. Bu sıramı böylelikle bitirdim. Şimdi yine bir tane zincir çekeceğim. Döndüm. İlk yanımdaki sık iğneye şöyle başlıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bakın modelimiz şu iki ip üstünden olacak. Bu iki ipin arka tarafından şöyle geçtim. İlmeğimi aldım ve kapattım. Bakın böyle. 3 sık iğne yaptım. Daha sonra bunu böyle kapatmış olduk. Yanımdaki sık iğneye bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Yine bakın buradaki iki ipimi aldım.
ilmeğimi içerisinden geçirdim ve yukarıda bunu kapattım. Tekrar iplerimi alıyorum. Üst tarafta kapatıyorum. Araya sık iğne, iplerimi alıyorum ve bunu yukarıda kapatıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Ve başta da 3 tane sık iğne ile başlamıştım. Sonda da bakın 1, 2, 3 tane kaldı. Hemen onları da yapalım. Evet, bakın böyle. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyorum ve döndüm. Yine arka tarafta ilmek alacağız. Ön tarafta da aldığımız ilmekleri üst tarafta toplayacağız arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi bakın böyle baktığımız zaman şu duran iplerimiz hemen çaprazına başlayacağım. Şuradan başlayacağım şimdi. O yüzden bir tane sık iğnemi yine yapıyorum. İkinciyi yapmadan bakın şuradan şöyle, şu değil, şu değil, şu. Battım, ilmeğimi çektim, yukarıda kapattım. Tekrar yanıma bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bakın ilmeğimizi çıkaracağımız noktamız tam şurası. Şunun hizasından şu kısım. Battım ve bunu batarken de bakın ön tarafta şu V şeklinde olan tam yerin ortasından çıkıyor arkadaşlar. İlmeğimi alıyorum. Yani buna sürekli bakmanıza gerek yok. Zaten denk geliyor. Üst tarafta kapattım. Tekrar yanımdaki sık iğneyi yaptım. Ve yine bakın buradaki noktadan battım. İlmeğimi çekip yukarıda topladım. Modelimiz aslında o kadar kolay bir model ki sadece başlardaki sonlardaki sık iğnelerinizi başlama kısımlarına dikkat ederseniz, başlangıç ve bitiş kısımlarına, modeliniz rahatlıkla yapılabilir. Şöyle her birinin arasından birer tane ilmek çıkara başa kadar geliyoruz. Kapattım. Bakın başta da yine en baştakinde de burada dışarıya yapmıştık. Burada da dış tarafa yapacağız. Hemen onu da yapalım. Şöyle buradaki noktaya batıp ilmeğimizi alıyoruz ve bir tane sık iğne ile sıramızı tamamlıyoruz. Bakın şöyle. Tekrar bir tane zincir çektim ve döndüm. Bakın bütün yapmış olduklarımızda hepsi buradaki ortalara denk geldi. Yani bakmaya gerek yok. Arada bir kontrol amaçlı arkadaşlar. Şimdi şu iplerimizi topluyorduk ya. Bakın hemen burada 2 tane ipim var. O yüzden önce buna, sonra da yanındakine 2 tane sık iğne yapıyorum ve iplerimi şöyle topluyorum. Yine sık iğne, tekrar iplerimizi topluyoruz. Sık iğne ve iplerimizi topluyoruz. Evet, bakın bu şekilde modelimiz kendini göstermeye başladı. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldik. Bakın başta 2 tane sık iğnemiz vardı. Sonda da yine 2 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi bakın burada dışarıdaydı. Burada iç tarafa yapacağız. Hemen şöyle 2 tane zincirimi, sık iğnemi yaptım ve
hemen yanındaki sık iğnenin dibinden arkadaşlar bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Yanımdakine bir sık iğne ve yine bir ilmek. Bu sırayı takip ettiğiniz sürece modeliniz doğru bir şekilde ilerleyecek. Bakın şimdi de şöyle iç tarafta başladık. Geleceğiz. Burada iç tarafta bitirip devam edeceğiz. Şimdi şuraya kadar gelelim. Evet, geldik ve burada da yine şöyle iç tarafta bitirmiş olduk modelimizi. Son 2 tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Yine bir tane zincirimi çektim ve döndüm. Ve bakın aynı şekilde arkadaşlar şuradaki iplerimizden toplamaya başlayacağız. O yüzden şöyle 1 2 ve 3 tane sık iğnemi yaptım. İplerimi toplayacağım yere geldim. Bakın böyle buradan iplerimi toplayıp yukarıda kapatıyorum. Bir sık iğne ve yine toplayıp yukarıda kapattım. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geleceğiz. Burada da son 3 tane sık iğnemi yaparak bitireceğim. Modelimiz artık tekrara girdi bundan sonrası. Yapacağımız işlem çok basit. Sadece arka taraftaki şu başlamış olduğumuz kısımdan yukarıdakinde bakın buradan dışarıdan başlayacağız. Bir sonrakinde yine içeriden başlayacağız. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Şimdi hemen büyük bir parçada ördüm. Onu da göstereyim sizlere. Bakın bunu da böyle sarı bir renkle yaptım. Model gerçekten çok tatlı bir örnek arkadaşlar. Şöyle. Harika bir örnek gerçekten. Dediğim gibi battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Çanta yapımında harika bir örnek olur. Kırlent kılıfı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur yine. Bu şekilde değerlendirebileceğiniz güzel bir örnek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.